Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, bugün sizlerle gölgelenme deneyi yapacağız güneş panellerinde. Gölgelenme olduğu zaman elektrik üretimi ne kadar düşer, ne kadar yükselir? Yani kısmi bir gölgelenme güneş panellerinin elektrik üretimini ne kadar etkiliyor? Bugün size onu göstermek istiyorum. Şimdi benim 3850 watt gücünde panelim var, 7 tane 550 watt, yani her panel toplam 7 tane panelim var. Bu paneller normalde yani %100 verimle çalışsa 3850 watt elektrik üretmesi gerekiyor. Şimdi burada tabii güneş panellerimiz yukarıda. Birazdan yanına gideceğiz. Burada invertörümüz var. Şimdi buradaki, yani şu anda saat 1.30 civarı. Şimdi bakalım bu 1.30'da 3850 wattlık panel anlık ne üretiyormuş? Bakınız kıymetli izleyenler, şu anda 2426 watt elektrik üretiyor. Yani %75'lik bir kapasiteyle çalışıyor. Şimdi biz panelimizin, yani şu 30 wattlık şebekeden çekiyor. Şu anda tüketimimiz ne kadar? 2420 watt. Yani 30 wattı şebekeden, diğeri güneş panellerinden geliyor. Yani 2400 watt gibi bir elektrik üretiyoruz şu anda. Şimdi yukarı çıkalım ve güneş panellerimize bir gölge uygulaması yapalım. Normalde elektrik üretimi panellerimizin 2400 watt'tı. Şu anda panelin bir tanesinin yarısına bir gölge uygulaması yapıyoruz. Şimdi invertörümün yanına gideceğim ben. Bakalım elektrik üretimimiz ne kadar düşecek. Kıymetli izleyenler, şu anda bakınız 2400 watt gibi bir elektrik üretiyordu. Evet, şu anda tüketim gene 2000, şu an tüketim kıymetli izleyenler 2405 watt ve 641 wattlık gibi bir kıymetli izleyenler 640 wattlık gibi bir şebekeden çekim var. Yani bir tanesine gölge uyguladığımızda 600 wattlık kayıp gözüküyor. Tabii biz şu anda kartonu ne yaptık? Havada tutuyoruz. Şimdi bir de tamamen bir panelin yarısını kapatacağız. Bir de öyle bakalım. Şu anda da panelimizin tamamı, yarısının, yani bir panelin yarısının tamamı kapatılıyor. Yani şebekeden çekilen 1000 watt gibi. Yani bir paneli tamamen kapattığımız zaman, yani bir panelin yarısını tamamen kapattığımız zaman 1000 watt gibi bir kaybımız oluyor. Ama kartonu yukarıdan tuttuğumuz zaman da bir 600 watt gibi kaybımız oluyor. Yani kıymetli izleyenler, gölgeleme deneyimiz bu şekilde. Kıymetli izleyenler, böylelikle bir gölgelenme deneyi yapmış olduk. Tekrar edecek olursak toplam 7 tane 550 watt panelim vardı ve bunların üretmesi gereken elektrik %100 kapasiteyle çalıştığı zaman 3850 watt üretmesi gerekiyordu. Tabii ki paneller hiçbir zaman bu seviyeye çıkmadı. Yani %75 kapasiteyle çalışıyor. O da güneş panellere dik açıyla geldiği zaman. Şimdi gölgelenme olayında da paneli, kartonu havada tuttuk şu şekilde. Bu bir panelin yarısını kapatmış olduk. Yani yarısına yakınını.
bir 500 wattlık gibi bir 500-600 wattlık gibi bir enerji kaybı yaşadık. Ama paneli tamamen kapattığımız zaman, kartonla yarısını kapattığımız zaman ise 1000 wattlık gibi bir enerji kaybı yaşadık. Yani güneş paneli alacaklar. Bu gölgelenme olayını, yani çatı durumuna göre elektrik hesaplaması yapabilirler. Yani gölgeleme, çünkü bir paneli kapattığımız zaman diğer paneller de etkileniyor. Yani sadece üstünü kapattığımız paneller etkilenmiyor, diğer paneller de etkileniyor. Yani bunu dikkate almak lazım. Bir de tabii ki bu paneller son teknoloji ürünü sayılır. Yani half cut güneş panelleri, monokristal güneş paneli. Yani teknolojisi eski bir panel değil. Diğer eski tip panellerde bu kayıp daha fazla oluyor. Bu gölgelenme ile alakalı tabii ki izleyenlerden soru geliyordu. O sorulara da bir cevap niyetiyle bu videoyu çekiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın.